Evet değerli arkadaşlarım, bir Top 11 videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar, değerli bir kardeşimin bir taktik formasyon videosuna yapmış olduğu bir yorum vardı. 3-1-2-3-1'i inceler misiniz dedi. Yanda da görüyorsunuz zaten. Ben de cevaben eğer taktik formasyon videolarımız içinde yoksa tabii ki planı alırım demiştim. Böylece baktım yok. E, Bu dizilişi de bu formasyonu da bu hazinemiz içine eklemiş olayım. Yalnız arkadaşlar ondan evvel o arkadaşımızın isteğini yerine getirmeden evvel bir şey göstermek istiyorum. Herhangi bir karşılaşma. Şunu seçeyim. Arkadaşlar burada tabii Şampiyonlar Ligi güçlü denk bir rakipti. Hatta birkaç oyuncusu da 200 artı yani bunun. Danacı şovunu yaptı. Danacı'nın şovuyla e, turu geçtik 6-0'lık gibi güzel bir skorla. Şimdi arkadaşlar benim söylemek istediğim şey şu. Ben özellikle benim maçıma desteğe gelen arkadaşlarıma muhakkak teşekkür yollarım. Bakın sizlerin de gözü önünde birkaç sezondur bunu zaman zaman yaşıyorum. Teşekkür yollandı diyor ama yine aynı ekran geri geliyor. Muhtemelen sistemsel diye olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sizlerde var mı buna benzer bazı şeyler. E, Arkadaşlar ben muhakkak teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi yollandı diyor ama karşıya gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum değerli arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar. Şimdi kardeşimizin isteği olan 3, 1, 2, 3, 1. Arkadaşlar şimdi ben tabii bu yorum yapan kardeşin diziliş şekli bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben de kadromu ona göre dizayn ettim. Bir iki versiyonu daha var ama bence en makul olan 3-1-2-3-1'in en makul olan versiyonu budur diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bu sistem savunma oynar. Normal maça başlayabilir. Hücumda oynar. Yani sizden düşük rakiplere karşı, güç olarak daha aşağı olan takımlara karşı böyle bir sistemde çok rahat oynayabilirsiniz. Normalde başlayabilirsiniz. Maçın durumuna göre hareket edebilirsiniz. Savunma sizden kuvvetli rakiplere karşı da savunma gerektiren karşılaşmalarda da savunma oynarsınız. Şimdi arkadaşlar zaten üçlü bir DC olarak düşünüyorum. İki bek olarak düşünmüyorum. Onu zaten bir kere orada tek DC bırakılmaz. Bunu daha evvelki videolarımda da formasyon videolarımda da söylemiştim. Arkadaşlar önünde muhakkak bir DMC ile beraber üçlü bir savunma sistemi. Bu üçlü savunma sistemini son dönemlerde çok takımda görüyorum. Doğal olarak artık dörtlü savunmadan üçlü savunmaya bir geçiş var. Dolayısıyla o dörtlü savunmadaki artı biri ileride kullanmayı tercih ediyor arkadaşlar. Üçlü savunma ve o bir oyuncu hakkını da ileride ortada ileride değerlendirmek istiyorlar. Haklı olarak demek ki başarılı geçiş sistemi var. Arkadaşlar şimdi burada 3-1'de zaten DMC hem geriye hem ileriye her zaman olduğu gibi mihenk taşı oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla rakip ne şekilde olursa olsun kanatlı da olsa AMC'si de forveti de bir ya da iki olsa dolayısıyla burada ne kadar çok hücum hattında oyuncusu varsa geride de o kadar az adamla yakalanacak demektir arkadaşlar. Dolayısıyla savunma olarak düşünürsek savunma olarak sistem çok fazla açık vermez. Rakibin oyuncu yetenekleri, oyun tarzları, gücü bunda önemli. Ayrı konu. Şimdi AMR ve AML ile oynuyorsa şurada her şekilde diyelim ki rakibiniz kanatlı bir sistem oynuyor. Her şekilde karşılayabilecek pozisyonunuz var değerli arkadaşlar. Tekrar şöyle yapalım. Bakın her şekilde rakibi karşılayabiliyoruz.
Eksik kalınabilir mi? Kalınabilir. O zaman sonlandıramadığınız ataklarda eksik yakalanma şansınız var mı? Var. O zaman şunu geri talimatı ile beraber, hatta buna DMC'yi de katalım. Çünkü o bir anlamda savunma yapacaktır. Savunmaya katkıda bulunacaktır. Dolayısıyla bu şekilde bir geri talimatıyla ataklarınızda en azından geride eksik yakalanmamak adına böyle bir talimatla da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Artık bu kararı tabii ki size, rakibinize bırakıyorum. Arkadaşlar, bana özellikle şu soru çok geliyor. Abi, şu formasyonun, atıyorum, taktik emri ne olmalı? Şu formasyonu atıyorum 4-1-4-1 taktik emri. Arkadaşlar bakın, hangi formasyon olursa olsun, bakın burası çok çok önemli, yıldız koyuyorum. Lütfen dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Hangi formasyon olursa olsun, birebir elbise gibi şu 4-1-4-1'in şu şart oynanır. 3-5-2'de şu oynanır. 4-4-2'de şu oynanır diyemeyiz. Çünkü rakibin oyuncuları, kaliteleri, oyun tarzları, artı saha, artı alacağınız puanlar veya puan ya da puanların önemi, atlayacağınız tur önemi gibi birçok yan etken o anda spontane olarak da maç içinde formasyonunuzu değiştirmeseniz bile maçın gidişatına bağlı olaraktan taktik formasyonları değiştirirsiniz. Evet, başlangıçta genelde ona yakın olan bir taktik emri vardır her formasyonun. Buna katılıyorum. Ama o formasyonu o taktik emirle bitireceksiniz diye de bir kaide yoktur. Her an biraz evvel söylemiş olduğum şartlar, ki eğer eksikler varsa sizler de yorumlarda zaten bunu yaparsınız, yazarsanız biliyorum. Dolayısıyla her formasyonun birebir örtüşen taktik emri yok arkadaşlar. Taktik emirler birçok şeye bağlıdır. Biraz evvel söylemiş olduğum şeylere gibi. Şimdi arkadaşlar, savunmada üçlü bir stopperle oynadığımızı düşünüyoruz. Önünde bir DMC var. Değerli arkadaşlar, dolayısıyla orta sahada ikili bir orta sahayla saç ayağını tamamlıyoruz DMC ile beraber. Burada şöyle bir sıkıntı olabilir. Eğer rakibinizin 3, 4 gibi veya 5 gibi güruhlu, yani sizden sayıca üstün orta sahası varsa orta sahayı kaptırma şansınız var. O zaman şu oyuncular, yani AMR ve AML'de düşündüğümüz oyuncular, tekrar şöyle yapayım. Bir miktar tabii geri özellikleri her zaman ben savunuyorum arkadaşlar. Gri özellikleri, özür diliyorum. Gri özellikleri bir miktar gelişmeli arkadaşlar. Buraya rakip ataklarda yardımcı olmak kaydıyla orta sahadaki ikiliyi destekleyebilmeli arkadaşlar. O zaman hem hücumda hem defansta burayı desteklemeleri için bunların mihenk taşı oyuncu olarak da kalitelerinin oldukça yüksek, doğru oyun tarzlarının olması, doğru şekilde özel yetenekli oyuncularının ve becerilerinin de iyi olması gerekir. Çünkü hem hücumda görevleri var, yeri geldiği zaman da rakibin orta sahadaki üstünlüğünü kırmak adına orta sahaya takviye etme özellikleri olması lazım. Dolayısıyla bu orta ikiliyi yalnız bırakmamak adına dolayısıyla kanatlarda bir şekilde oraya gelmeli arkadaşlar. Şimdi hücumsal açıdan olaya bir bakalım. Savunma açısından büyük bir sıkıntı yok. Güzel aslında, oynanabilecek bir sistem. Hücumda ne yapılabilir? Arkadaşlar, santrforunuzu zaten AMC, burada AMC'nizin boşalttığı alanlar. AMR ve AML'lerin de atıyorum bir gizli forvet olur, çok yönlü hücum oyuncusu olur gibi. Dolayısıyla AMC'nin boşalttığı alanlarda, ST'nin açtığı alanlarda, dolayısıyla şu iki oyuncu şu alana
rakibin defans aralarına çok rahat geleceği için dolayısıyla vereceğiniz antrenmanlarda veya antrenman programlarında uygulayacağınız gelişime göre de burada direkt kaleye atak yapabilir ve dolayısıyla burada dörtlü bir hücum hattıyla beraber AMC'yi de bunun işin içine katıyorum tabii ki. Dörtlü bir hücum hattıyla beraber burada bir zenginlik yaşayabilirsiniz. Zaten orta saha zaten her halükarda da ileri bir miktar o top alışverişlerinde, pas alışverişlerinde zaten MC'ler de orada bulunuyor dolayısıyla. Şimdi burada nasıl oynayabilirsiniz diyeceksiniz. Arkadaşlar bakın, eğer savunma oynuyorsanız çok rahat olarak uzun topu tercih edebilirsiniz. Çünkü burada dörtlü bir, en kötü ihtimalle MC'leri saymazsam eğer, dörtlü bir hücum hattıyla hareket ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Dolayısıyla dörtlü bir hücum hattıyla hareket ettiğiniz için aldığınız toplarda uzun topları deneyebilirsiniz. Eğer rakibinizin orta sahası, yine söylüyorum bakın, rakibinin orta sahası eğer sizin orta sahanızdan sayısal olarak çok değilse, eşitse en kötü ihtimalle kısa topu oynayabilirsiniz. Ama kaptıracağınız toplar her zaman olduğu gibi, her formasyonda da söylemiş olduğum gibi başınıza sıkıntı yaratabilir. O yüzden karışık oynamakta fayda var arkadaşlar. Şöyle geçelim isterseniz. Normal oynar mı dedik? Oynar. Savunma oynar mı? Oynar. Hücum oynar mı? Oynar. Pas yönünü karışık da oynayabilirsiniz. Ortadan da oynayabilirsiniz. Tabii rakibin yine de rakip analizi ve rakibin dizilişine göre. Rakibin bir kanadını zayıf mı görüyorsunuz? Sağ kanat örneğin. Sağdan gidebilirsiniz. Çünkü AMR ve AML kullanıyorsunuz. Tamam, bek kullanmıyorsunuz. Bekleriniz yok. Ama 2 tane AMR ve AML gibi 2 oyuncunuz var kanatta. Bunlara taşınacak toplarda sağ ve soldan kanat ataklarını yapabilirsiniz. Pas atma şeklini kısa haricinde uzun ya da karışık tercih edebilirsiniz. Kısa, evet, topu daha çok sahip olmayla oynarsınız ama dolayısıyla kapılan toplarda sıkıntı yaratabilir. Pres tarzınızda ben hiçbir zaman yüksek olmasını tercih etmem arkadaşlar. Hangi formasyon olursa olsun pres tarzınızı alçak tutun. Çünkü baktınız maçın gidişatı sizin istediğiniz gibi değil. Daha çok topa sahip olmanız gerekiyor. Daha çok top kapmanız gerekiyor. Pres tarzını belki maçın bir belli bölümünde yükseltebilirsiniz. Zoru genelde normal olarak kullanmanızda fayda var. Çünkü zorda rakibe duran top verirsiniz. Arkadaşlar zaten duran toplarda şu anda ne yapıyor? Duran toplar ya kaleciden dönüyor, ya gol oluyor, ya avuta gidiyor. Aslında normal real futboldaki gibi ortaya doğru bir ortadaki o kalabalık oyuncu grubuna doğru böyle bir hareketlenme olsa, oraya doğru bir orta açılmış olsa aslında belki ileriki zamanlarda bu da yapılabilir. Buradan da Top 11'ın değerli yöneticilerine duyurmuş olalım. Yani şu anda zaten duran toplar direkt kaleye etkiliyor. Dolayısıyla top çalma tarzını normal tutmakta fayda var. Markaj tarzını zaten eğer sert savunma oynamıyorsanız gidip de adam adama, zaten kuvvetli bir rakibe karşı adam adama oynarsanız da o maçın sonunda büyük sıkıntı yaşayabilirsiniz. Offside taktiğini de dolayısıyla eğer sert savunma oynamıyorsanız açık olmasında da fayda var arkadaşlar. Şimdi tekrar oraya dönelim. Çok kısa olarak hemen sözlerimi bağlıyorum ve şey yapıyorum. Ne dedik arkadaşlar? Tekrar şey yapıyorum. Dedim ki savunmada büyük bir sıkıntı yaşatmaz. Rakip belki üzerinize kanatlardan gelirse burada üçlü savunmayla beraber karşılama şansınız zaten var. Onun dışında handikap olarak orta sahada sizden sayısal olarak daha fazla olan takımlara karşı oynuyorsanız orada belki bir miktar bir sıkıntı yaşanabilir. Onu da burayla kapatabilme şansınız varsa AMR, AML, hatta AMC'nin de oraya
desteğiyle beraber orada o şeyi örtebilirseniz, kapatabilirseniz orada da en azından maçın orta sahasını kaybetmemiş olursunuz. Hücum kısmına da hemen dönüyorum. Hücumda da zaten dediğim gibi biraz evvel söylemiş olduğum gibi başta AMR, AML ve AMC olmak üzere orada alanlara, boşluk alanlarını kapatmayı girmeleriyle beraber özellikle santrforun boşaltacağı alanlar, mesela santrforunuzda çok yönlü bir hücum oyuncusu olabilir. Santrforun hafif geri çıkması, sağa ve sola kaymasıyla beraber şuradaki arkadaki şu üçlüye bir ceza sahası içinde etkili olma şansını verir diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi bugünkü 3, 1, 2, 3, 1'i sizler için dilimin döndüğünce, tabii naçizane eksiklerimiz var. Naçizane belki söylemediklerimiz var. Spontane olarak unuttuğumuz şeyler de olabilir tabii ki. Dolayısıyla yorumlar niye var? Yorumlar bunlar için var. Sizler de yorumlara yazarsanız böylece bizler de en azından ben de bunlardan feyiz almış olurum. Arkadaşlar hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnşallah bir başka Top Pilavı videosunda tekrar görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.